Merhaba, hoş geldiniz. Bugün idrar yolu enfeksiyonları yani İE hakkında detaylı bir şekilde konuşacağız. İE hemen hemen herkesin hayatında en az bir kez karşılaştığı bir sağlık sorunu. Bu videoda belirtileri, nedenleri, tedavi yöntemleri ve korunma yollarını ve bu rahatsızlıkla nasıl başa çıkabileceğinizi öğreneceksiniz. Eğer sağlıkla ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Sorularınızı veya deneyimlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. İdrar yolu enfeksiyonu, idrar yolunda bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyondur. Çoğu zaman Escherichia coli bakterisi bu enfeksiyonu tetikler. İye, böbrekler, mesane, üreterler veya üretrada herhangi bir yerde meydana gelebilir ve idrarın çıkış yolu boyunca ağrı, yanma gibi belirtilere yol açar. İğnenin belirtileri kişiden kişiye değişebilir ancak genellikle şu şekilde kendini gösterir. Sık ama az miktarda idrar yapma. İdrar yaparken ağrı veya yanma. Alt karın veya bel bölgesinde ağrı veya basınç, idrarda kan veya bulanıklık. Yüksek ateş. Özellikle enfeksiyon böbreklere ulaşmışsa ateş yükselir. Genel bir halsizlik hissi de sık görülen bir belirtidir. Genellikle bakterilerin idrar yoluna girmesiyle başlar. Bunun başlıca nedeni dışkılama sonrası bakterilerin üretraya bulaşmasıdır. Ayrıca cinsel ilişki, idrar yolu tıkanıklıkları, zayıf bağışıklık sistemi, diyabet gibi faktörler de İE riskini artırabilir. Kadınlar erkeklere kıyasla daha sık İE geçirir çünkü kadınların üretrası erkeklere göre daha kısadır ve bakterilerin mesaneye ulaşması daha kolaydır. İE tedavisinde genellikle antibiyotikler kullanılır. Antibiyotikler enfeksiyonu hızla iyileştirmeye yardımcı olur. Ancak doktorunuzun önerdiği antibiyotiği doğru şekilde kullanmak çok önemlidir. Aksi takdirde bakteriler dirençli hale gelebilir. Tedavi sürecinde bol su içmek mesane temizliği için faydalıdır. Eğer İE daha ciddi hale gelirse hastanede tedavi gerekebilir. İE'den korunmak için bazı önemli adımlar şunlardır. Bol su içmek. Her gün yeterli su tüketimi idrarı düzenli olarak atmaya yardımcı olur. Tuvalet sonrası temizlik, kadınlar için önden arkaya doğru temizlik yapmak bakterilerin üretraya girmesini engeller. Cinsel ilişki sonrası idrara çıkmak. Bu, bakterilerin mesaneye ulaşmasını engelleyebilir. Sıkı kıyafetlerden kaçınmak, dar kıyafetler idrar yolunda enfeksiyonlara yol açabilir. Cinsel ilişki sırasında uygun hijyen, temiz ve sağlıklı cinsel hijyen enfeksiyon riskini azaltabilir. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları özellikle bebeklik döneminde daha az belirti verebilir ve fark edilmesi zor olabilir. Bebeklerde yüksek ateş, huysuzluk, iştahsızlık ve kusma gibi genel belirtiler görülebilirken, daha büyük çocuklarda sık idrara çıkma ve idrar yaparken yanma gibi klasik belirtiler ortaya çıkabilir. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları genellikle böbreklere ilerleyebilir. Bu nedenle erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Doktor, idrar tahlili ve kültürü ile teşhis koyarak uygun antibiyotik tedavisi başlatır. Ayrıca idrar yolu anomalileri veya hijyen alışkanlıklarının değerlendirilmesi gerekebilir. Ailelere öneriler. Çocuğunuzu bezli bir dönemde ise sık sık temizleyin. Kabızlık İE riskini artırabilir. Bu nedenle lifli gıdalar tüketmesini sağlayın. Çocukları tuvalet alışkanlıkları konusunda eğitin. Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonları anatomik yapıları nedeniyle daha sık görülür. Kısa üretra bakterilerin mesaneye daha kolay ulaşmasını sağlar. Özellikle hamilelik, menopoz veya cinsel aktivite gibi durumlar bu riski artırabilir. Kadınlarda İE belirtileri arasında sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma hissi ve alt karın bölgesinde ağrı öne çıkar. Hijyen alışkanlıklarına dikkat etmek ve yeterli sıvı tüketimi enfeksiyon riskini azaltmada önemli rol oynar. Tedavi için genellikle kısa süreli antibiyotikler tercih edilir. Önemli bir detay, kadınlar sık tekrar eden enfeksiyonlar yaşıyorsa altta yatan bir durum olup olmadığını kontrol ettirmek için doktora başvurmalıdır. Hamilelik döneminde idrar yolu enfeksiyonlarına yakalanma riski artar. Bunun başlıca nedeni hormonal değişikliklerin ve büyüyen rahmin idrar akışını yavaşlatmasıdır. Asemptomatik bakteriyuri yani belirti göstermeyen enfeksiyon hamilelerde sık görülür ve mutlaka tedavi edilmelidir. Tedavi edilmediğinde erken doğum, düşük veya böbrek enfeksiyonu gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Hamilelikte antibiyotik tedavisi dikkatle seçilmeli ve doktor kontrolünde uygulanmalıdır. Ayrıca bol sıvı tüketmek, idrarı uzun süre tutmamak ve hijyene dikkat etmek enfeksiyon riskini azaltır. Hamile kadınlara öneriler. Prenatal kontrollerde düzenli idrar tahlili yaptırın. Asla kendi kendinize ilaç kullanmayın.
Doğal yöntemler tedavi yerine koruma amaçlı tercih edilmelidir. İdrar yolu enfeksiyonları tedavi edilebilir ancak tedavi edilmediğinde böbreklerde hasara yol açabilir. İye belirtileri fark edildiğinde en kısa sürede bir doktora başvurmak çok önemlidir. Ayrıca korunma yöntemlerini benimseyerek iyeden korunmak mümkündür. Sağlıklı bir yaşam tarzı ve hijyenik alışkanlıklar idrar yolu enfeksiyonlarından korunmanın anahtarıdır. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tıp ve sağlık konularında daha fazla bilgi edinmek için Tıp Sitesi kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.